Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adreslerin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda 6 firari 7 vardı. 6 firarinin hükümlü yakalanarak gözaltına alınmış olup ilgili yargı birimleri nezdinde işlemlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın emirleri doğrultusunda devam edilmektedir gelişmesi. Kısa bir süre önce olan bir gelişme. Evet. Buyurun Mustafa Daş'tan. Şimdi operasyonun özellikle yapıldığı kamu birimlerine şöyle bir dikkat çekmek lazım. Mesela Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin en önemli biliyorsunuz bakanlıklarından bir tanesi. Ticaret Bakanlığı, yine keza öyle. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elif Hakkı Yakıtar. Devam ediyorum. BDDK. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK. Sermaye Piyasası Kurulu işin içerisinde. Yani o gerçekleşen operasyonda adı geçiyor Sermaye Piyasası Kurulu'nun işin içinde derken yanlış anlaşılmasın. Şimdi bu FETÖ'nün güncel yapılanması bunlar aynı zamanda. Yani mahrem yapılanma dediğimiz 2015'teki o darbe girişiminden sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan operasyonlarla beraber biliyorsunuz mevcuttaki terör örgütü firarileri teker teker yakalanmıştı. Devam eden operasyonlarla beraber hem gizli kalmaya çalışan örgüt üyeleri gözaltına alındı, yakalandı, hem de güncel yapılanmalara sürekli olarak operasyon gerçekleştiriliyordu. Peki kaç kişi hakkında gözaltı kararı verildi? 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 6'sı aktif görevde, 13'ü daha önce gerçekleşen soruşturmalarla beraber idari soruşturmalar yürütülmüş, adli soruşturmalar yürütülmüş haklarında ve ihraç kararı alınmış. Ama 6'sı hala aktif görevde. Yani 6'sı, bu şüphelilerden 6'sı az önce saydığım kurumlarda çalışıyorlardı. Onu da belirtelim. 8 ilde, Ankara merkezi 8 ilde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlarda toplamda 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar hala devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada. Ama Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, bakın bunlar çok kritik bakanlıklar. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK. Özellikle SPK çok kritik kurumlardan bir tanesi. Borsayla alakalı. Yani anlaşılan o ki burada hem FETÖ'nün diplomasi ayağına hem de finans ayağına gerçekleşen bir operasyondan bahsediyoruz. Yani tek bir odak yok burada. Hem diplomasi ayağı var. Diplomasinin içerisine sızan FETÖ'cülerin o temizlenmesiyle alakalı gerçekleştirilen bir operasyon. Hem de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasıyla alakalı gerçekleşen bir operasyon. Yani örgütün, düşünsenize Merkez Bankası içerisinde bir örgüt üyesinin olduğunu. Diğer taraftan geçiyorsunuz BDDK'da, SPK'da borsayla alakalı, tahtadaki kağıtlarla alakalı herhangi bir spekülasyonda, herhangi bir yükselme, düşme hareketiyle beraber örgütün finans kaynaklarını da nasıl aslına bakarsanız çeşitlendirdiğini gösteren olaylardan bir tanesi bu operasyon. 13 şüphelinin yakalanması için, özür dilerim 19 şüphelinin yakalanması için 13'ü ihraç, 6'sı aktif görevde, toplamda 19 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Gün içerisinde de bu operasyonlara ilişkin son dakika bilgilerini 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz öğrenebilecekler.